Bazı sabahlar vardır. Gözlerini açmak bile ağır gelir. Vücudun değil, ruhun yorgundur. Kalabalıkların ortasında bile yalnız hissedersin. Gülersin ama içten değil ve bazen hiçbir şeyin gerçekten anlamı kalmamış gibidir. Merhaba. Bu video sana, bana, bize dair. Belki sen fark etmeden içten içe çürüyen bir halin içindesin. Belki bir yakınında gözlemlediğin ama adını koyamadığın bir sessiz çöküş var. Bu videoda depresyonun sessizce gelen ama derin izler bırakan 10 önemli belirtilerini ele alacağız. Ve her birinin ardında neyin yattığını konuşacağız. Bu bir tanı koyma videosu değil ama bir farkındalık yolculuğu. Kendini tanımaya, hissettiklerini anlamlandırmaya ve belki de ilk adımı atmana yardımcı olabilir. Unutma, depresyon zayıflık değildir. Bir ruhsal kırılmadır ve her kırık gibi iyileşebilir. Hazırsan başlayalım. Alarm çalıyor. Saat 7. Elin telefona gidiyor ama gözlerin açılmıyor. İçinden bir ses kalkman gerek diyor ama başka bir ses daha güçlü. Yapacak neyin var ki? Depresyonu en yaygın ve en göz ardı edilen belirtilerinden biri sürekli yorgunluk hissidir. Bu sadece fiziksel bir yorgunluk değildir. Zihinsel bir ağırlık, duygusal bir tükenmişliktir. Kimi sabahlar yataktan kalkmak, Everest'e tırmanmak gibidir. Her hareket dev bir yük taşımak gibidir. Üstelik bazen bu insanlar dışarıdan çok normal görünür. İşe giderken, konuşurlarken, gülümserlerken ama içlerinde pil bitmiştir. Peki bu neden olur? Beynimiz özellikle serotonin ve dopamin gibi mutluluk ve motivasyon hormonlarının dengesini yitirdiğinde enerjimiz de söner. Günlük hayatın en basit görevleri bile imkansız hale gelir. Bir e-posta cevaplamak, duş almak, dışarı çıkmak. Bunlar bir anda gözünde büyümeye başlar. Bu noktada şunu bilmek gerekir. Bu yorgunluk tembellik değil. Bu senin suçun değil. Bu beyninin yardıma ihtiyacı olduğunun sessiz bir işareti. Eskiden seni heyecanlandıran ne vardı? Bir kitap, sevdiğin bir dizi, müzik, belki bir arkadaşınla dışarıda geçirilen zaman. Şimdi düşün, bu şeyler seni hala mutlu ediyor mu? Yoksa artık içinden hiçbir şey yapmak gelmiyor mu? İşte bu anhedoni. Depresyonun en sinsi ama en çarpıcı belirtilerinden biridir. Hayata karşı ilgi kaybı, daha da derini hayattan geri çekilme. Zevk almanın imkansız hale gelmesi. Hayat sanki renksizleşmiştir. Her şey gri. Bunu yaşayan biri şöyle anlatmıştı. Arkadaşlarım dışarı çağırıyor. Gitmek istemiyorum. Gitsem bile içim bomboş. Eskiden heyecanla beklediğim oyunları, filmleri izlemek bile yük gibi geliyor. Gülüyorum ama içim gülmüyor. Bu durum bir ruhsal durgunluk halidir. Beyin dopamin üretimini azaltmaya başlar. Dopamin motivasyon ve haz hislerinde sorumlu hormondur ve eksikliğiyle birlikte her şey yavaş yavaş anlamsızlaşır. İlginçtir. Depresyonda olan bir kişi bunu fark etmeyebilir. Sadece sıkıldım diyebilir. Bir dönem böyleyim diye geçiştirebilir. Ama dikkat, bu dönem uzadıkça kişi kendi iç dünyasına daha da kapanır. Anhedoni geçicidir ama harekete geçilmezse kökleşebilir. Lütfen hayattan vazgeçmeden önce bir konuşmayı, bir yardım çağrısını dene. Hayatın tadı kaybolursa yeniden bulunabilir. Sessiz kalma. Gece yatağa yatarsın, gözlerin açık. Tavanı izlersin, zihninde binbir düşünce. Geçmiş, gelecek, suçluluklar, kaygılar. Saat ilerler, gece 3. Hala uyanıksın, uyuyamıyorsun ama yorgunsun. Hem de çok. Ya da tam tersi sürekli uyuyorsun. Gözlerini kapatmak tek kaçış haline geliyor. Saatlerce yatakta kalmak istiyorsun. Çünkü uyanıkken her şey fazla acıtıyor ve rüyalar bazen tek sığınağın oluyor. İşte bu depresyonun en yaygın ve en zorlayıcı belirtilerinden biri. Uyku bozuklukları. İki farklı biçimde ortaya çıkar. Bir, insomnia, yani uyumama, sık uyanma, dinlenemeden uyanma. 2. Hipersomnia, aşırı uyuma, gün boyu uyuklama hali. Her ikisi de zihinsel sağlığın bozulduğunu güçlü göstergesidir. Peki neden olur? Depresyon, beyni stres ve uyku düzenini yöneten bölgelerini doğrudan etkiler. Özellikle melatonin ve kortizol hormonların dengesi bozulur. Bu da vücudun doğal uyku, uyanıklık döngüsünü alt üst eder. Uyuyamamak, zihin sessiz kalmak istememesi gibidir. Çünkü sessizlikte düşünceler büyür ve zihin uyanık kalmak ister. Kaçamayacağı gerçekle
baş başa kalmak için. Aşırı uyumak ise tam tersidir, bir kaçıştır. Zihinsel acıya, uykuya gömmeye çalışırız. Ama uyandığında her şey olduğu gibi durur. Belki daha da ağır gelir. Unutma, uyku bedenin şarjı değil sadece, zihnin iyileşme alanı. Bu alanı yeniden kazanmak, depresyonla baş etmenin en güçlü yollarından biridir. Uyuyamıyorsan, bu senin tembel ya da zayıf olduğun anlamına gelmez. Bu, yardım alma zamanının geldiğini gösterir. Bazı günler yemek yemeyi tamamen unutursun. Karnın acıkmaz. Buzdolabına bakarsın ama hiçbir şey canın çekmez. Ağzına lokma koymak bile zulüm gelir. Bazı günlerse durmadan yemek yersin. Doyamazsın. O son çikolatayı da yersin. Ardından bir tane daha. Çünkü yemek kısa bir süreliğine olsa acıyı susturur gibi olur. Depresyonun sessizce gösterdiği işaretlerinden biri de iştah değişiklikleri. Ve bu iki zıt şekilde kendini gösterebilir. Bir, iştah kaybı. Kişide yemek yemeyi unutacak kadar ilgisizleşir. Tat alma duyusu körelmiş gibidir. İki, aşırı yeme. Özellikle şekerli, yağlı yiyecekler depresyon döneminde sıkça tercih edilebilir. Bu, beyindeki ödül merkezini kısa süreli uyarma yönelik bilinçsiz bir davranıştır. Ama unutma, her lokmanın ardında çoğu zaman doymayan bir boşluk vardır. Ruhun açlığı bedenin açlığından çok daha derindir. Bunun nörokimyasal bir temeli vardır. Serotonin, yani mutluluk hormonu, bağırsaklarımızda salgılanır. Duygusal durumumuz bu sistemi doğrudan etkiler. Mide kasılır, hazımsızlık başlar ya da tam tersi. Sindirim sistemi sürekli bir şey ister. Unutma, yemek bir ihtiyaçtır ama duygularla yediğimizde sorun midede değil kalpten gelir ve kalbinin acıktığını fark etmek iyileşmenin ilk adımıdır. Yemek seni tanımlamaz. Ne yediğin, ne yemediğin, sadece görünen. Görünmeyen ise ruhunun neye aç olduğu. Salaksın, yine mahvettin. Kimse seni gerçekten sevemez. Bunu bile beceremiyorsan neden yaşıyorsun ki? Bu cümleleri sana biri söylese ne hissedersin? Kızarsın, öfkelenirsin, uzaklaşırsın değil mi? Ama ya bu cümleleri söyleyen kişi sensen? Depresyonun en sinsi ve sessizce işaretlerinden biri de budur. Kendine karşı acımasız, yıkıcı bir iç sesin yükselmesi. Kişi hata yaptığında en küçük başarısızlıkta bile kendini yerden yere vurur. Hiçbir şey yeterli gelmez. Başarı varsa bile değersiz görülür. Çünkü içerideki o ses şöyle der: sen zaten yetersizsin. Ne yapsan boş. Bu sesin adı içsel eleştirmendir ve depresyonda bu ses fısıldadığında çığlığa dönüşür. Peki bu neden olur? Depresyon sadece enerji ya da uyku düzeni değildir. Özdeğer algısını da bozar. Beyin olayları objektif değerlendiremez. Küçük bir hata bir felaket gibi algılanır. Olumlu gelişmeler küçümsenir. Kişi kendini sürekli suçlar, yargılar ve aşağılar. Bu travmatik geçmiş, aşırı mükemmelliyetçilik ya da erken yaşta öğrenilmiş sevilmek için başarılı olmalısı inancıyla da tetiklenebilir. Ama her ne sebeple olursa olsun bu ses gerçek değildir. Unutma, sen hataların kadar değilsin. O iç ses iyileşmemiş yaralarının yankısı olabilir. Ama her yara iyileşir. Yeter ki onu fark et, onu taşıma ve yardım iste. Depresyon seni yargılamaz. Ama depresyonun sesi seni kendinden uzaklaştırır. O sesi değil, kalbini dinle. Çünkü içinde hala şefkat var ve sen buna layıksın. Bir sayfa açarsın, okumaya başlarsın. Ama birkaç cümle sonra zihnin dağılır. Geri dönersin, tekrar başlarsın. Aynı şeyi üçüncü kez okursun ama yine de anlamazsın. Ya da markete gidersin, ne alacağını unutursun. Rafların önünde uzun uzun durur, karar veremezsin. Makarnayı mı alsam, yoğurt mu? Hangi malzeme lazımdı? Her şey karmaşık gelir. En sonunda hiçbir şey almadan çıkarsın. Bunlar sana tanıdık geliyorsa yalnız değilsin. Depresyon sadece duygularla değil, düşünceyle de oynar. Zihni yavaşlatır, bulanıklaştırır. Tıpkı ağır sisli bir yolda araba sürmek gibi. Konsantrasyon zayıflar, hafıza zayıflar, basit kararlar bile imkansız hale gelir. Bu, depresyonun çok göz önünde olmayan ama yıpratıcı belirtilerindendir. Çünkü kişi bu yüzden kendini daha da yetersiz hisseder. Bu kadar basit bir şeyi neden yapamıyorum diye kendine yüklenir. Peki neden olur? Depresyon, beynin ön korteks bölgesini etkiler. Bu bölge planlama, odaklanma ve karar alma gibi işlevlerden sorumludur. Düşük enerji, motivasyon kaybı ve yoğun zihinsel yorgunluk birleşince kişi karar vermekten kaçar hale gelir.
Unutma, zihnin yavaşladı diye sen başarısız değilsin. Bu geçici bir sis ve her sis sonunda dağılır. Yeter ki o yolda yürümeye devam et. Telefon çalar, bakarsın. En yakın arkadaşın arıyor. Ama açmazsın. Daha sonra dönerim dersin. Ama dönmezsin. Sonra bir mesaj gelir, iyi misin? O mesajı okursun ama cevap vermezsin. Dışarı çıkma teklifleri, doğum günü kutlamaları, kahve davetleri hepsi fazla gelir. Birer birer geri çevirirsin. Önce açıklamalar yaparsın. Yoğunum, uykusuzum, biraz hastayım ama sonra hiçbir şey söylememeye başlarsın ve sonunda kimse aramamaya başlar. Depresyonun çok tehlikeli bir sessizliği vardır ve bu sessizlik yalnızlıkla beslenir. İşte bu sosyal geri çekilme. Depresyon kişinin insanlarla kurduğu bağları zayıflatır. Kişi kendini yük gibi hisseder. Onlarla olursam onları da mutsuz ederim diye düşünür. Bu yüzden uzaklaşır, sessizleşir ve yalnızlaştıkça da içine kapanır. Neden olur? 1. Enerji düşüklüğü. Görüşmek bile bir efor ister. Depresyondaki kişi bu enerjiyi kendinde bulamaz. 2. Özdeğer eksikliği. Benle vakit geçirmenin kimseye faydası yok düşüncesi yerleşir. 3. Görünmek istememek. Depresyondaki kişi kendi halinden utanır. Başkaları onu güçsüz görecek diye korkar. Ve en önemlisi yalnız kalmak istemen anormal değil. Ama kendini yalnız hissetmen kader değil. Sen geri çekildikçe dünya kararıyor gibi gelebilir. Ama o karanlıkta seni arayan insanlar hala var. Bazen sadece el sallaman yeter. Çünkü yardım bazen kapıyı aralamakla başlar. Unutma, yalnızlık depresyonu besler ama bağ iyileştirir. Seni anlayan biri varsa bir kişi bile bu savaşta yalnız değilsin. Sabahları neden kalktığını unuttuğun oldu mu hiç? Ne için yaşadığını, neden çabaladığını, bu hayatın nereye gittiğini sorguladığın? Her şey yolunda gibi görünür ama içinden bir ses sürekli fısıldar. Hiçbir şeyin anlamı yok. Uğraşmanın da, gülmenin de, umut etmenin de. Depresyonun belki de en sessiz çığlığı budur. Umutsuzluk. Bu tür ruhsal karanlık, ışık var ama sen göremiyorsun. Ses var ama sana ulaşmıyor. Bu his iki şekilde kendini gösterir. 1. Geleceğe dair hiçbir olumlu senaryo görememe. Ne yaparsan yap hiçbir şeyin düzelemeyeceğine inanırsın. 2. Yaşama motivasyonunun kaybolması. Yemek, iş, ilişkiler, hobiler hepsi tek tek anlamını yitirir. Hatta bazen ölüm bile bir çıkış gibi görünmeye başlar. Ama bu his geçicidir. Kalıcı olan onların yarattığı yanılsamadır. Neden olur? Depresyon beyindeki umut ve ödül merkezlerini etkiler. Bu merkezler sustuğunda kişi geleceği göremez hale gelir. Sanki zihninde bir filtre vardır ve tüm pozitif ihtimalleri silmiştir. Bu filtre gerçek değil, bu depresyonun gözlüğüdür. Ve unutma, hayat anlamsızmış gibi geldiğinde bu senin hatan değil, bu zihinsel bir fırtınadır. Ama her fırtınanın ardından gelen bir sabah vardır. Bugün göremiyorsan da o sabah yine doğacak. Senin için, sen var olduğun için. Bir sabah uyanırsın ve tüm vücudun ağrır. Sanki bir yere çarpmışsındır ama öyle bir şey yapmamışsındır. Ama vücudun seni terk etmiş gibi hissedersin. En basit hareket bile acı verir. Uykusuzluk seni yiyip bitirir. Sabah kalktığında başın zonklar, bir türlü geçmez. Bazen miden bulanır, yemek yemeye cesaret edemezsin. Hangi yiyeceği yesen midende bir boşluk oluşur, sindiremezsin. Bir gece boyunca midenin o karmaşası seni uykusuz bırakır ve bunlar fiziksel sorunların sadece başlangıcıdır. Bu tür beden ağrıları depresyonun zihinsel ve duygusal etkilerinin doğrudan bedene yansımasıdır. Depresyon beyin ve beden arasındaki bağlantıyı o kadar güçlü bir şekilde etkiler ki zihinsel acılar fiziksel acılara dönüşebilir ve çoğu zaman bu ağrılar tam anlamıyla fiziksel rahatsızlıklarla karşılaşır. O yüzden insanlar çoğu zaman depresyonun bedensel semptomlarını fark etmezler. Neden olur? Depresyon vücutta sürekli bir stres hali yaratır. Bu da kas gerilmeleri, ağrı, uyku bozuklukları, baş ağrıları ve sindirim sorunlarına yol açar. Stres hormonu olan kortizolun sürekli yüksek olması bedeni alarm durumunda tutar ve doğal dengenin bozulmasına neden olur. Unutma, bedenin acı çekiyorsa bu bir uyarıdır. Duygusal stres bedenini de zorlar. Bedenini dinle. Çünkü o sana ne olduğunu anlatmak için bu işaretleri gösteriyor. Ama bu işaretler iyileşme yolunun başlangıcı olabilir. Bazen birinin gözlerinin içine bakarsın.
ve her şeyin ne kadar boş olduğunu hissedersin. Her şeyin bir sonu olduğuna, her şeyin geçip gidebileceğine dair düşünceler aklına gelir ve bu düşünceler sanki seni yavaşça boğar gibi gelir. Bir sabah uyanırsın ve sadece artık her şeyin bitmesini dilersin. Hayat bir yük haline gelir ve bu yükü taşımak çok zor olmaya başlar. Benim için bir şey değişmeyecek diye düşünürsün. İntihar düşünceleri depresyonun en korkutucu ve en yıkıcı belirtileri olabilir. Ama unutma, bu düşünceler geçici bir durumdur. Zihnin karanlık bir yerinde hapsolmuşsan bu karanlık seni kandırır ve gerçeklikten uzaklaştırır. O yüzden bu düşüncelerin seni tanımlamadığını anlaman çok önemlidir. İntihar düşünceleri depresyonun şiddetli bir belirtisi olabilir ve genellikle bir çözüm arayışıdır. Kişi çaresiz ve tükenmiş hisseder. Bazen bunun bir çıkış yolu gibi göründüğünü düşünebilir. Ama unutma, bu sadece zihnin manipülasyonudur. Gerçekten değerli olduğunu ve daha iyi geleceğin olduğunu unutmamalısın. Unutma, intihar düşünceleri seni tanımlayan düşünceler değildir. Depresyonun getirdiği geçici bir zihinsel haldir. Bir gün sadece bugünü geçirebilmek bile geleceğe doğru atılacak önemli bir adımdır. Ve her karanlık gecenin sabahı vardır. Her sıkıntının sonunda bir çözüm bulunur. Eğer bugün zor hissediyorsan seni sevdiğin insanlar var ve onlar seni kaybetmek istemez. Yardım almanın bir zayıflık değil, güçlülük olduğunu unutma. Sen değerlisin. Senin hayatın önemli. Şu ana kadar anlattıklarım sadece depresyonun ne kadar derin ve karmaşık olabileceğini değil, aynı zamanda onunla nasıl başa çıkabileceğimizi de gösteriyor. Eğer bu video boyunca kendinden bir şeyler bulduysan yalnız olmadığını bilmeni istiyorum. Bu duygular seni tanımlamaz. Bunlar geçici karanlıklar ve her karanlığın bir sabahı, her sabahında bir umudu vardır. Unutma, yardım istemek bir zayıflık değil, aksine en büyük cesarettir. Bir adım atman, bir mesaj yazman, bir doktordan randevu alman, bunların hepsi birer zaferdir. Çünkü hayatın kıymetli, sen kıymetlisin. Eğer sen değil de bir tanıdığın bu belirtileri gösteriyorsa onun elinden tut. Sessizce yanında ol. Çünkü bazen sadece buradayım demek bile bir insanın hayata tutunmasını sağlar. Bu videoyu faydalı bulduysan lütfen paylaş. Belki bir kişinin hayatına dokunuruz. Belki bir kişinin pes etmesine engel oluruz. Abone olmayı, yorum bırakmayı ve daha fazlası için bildirimleri açmayı unutmayın. Ben buradayım ve sen de burada olmaya devam et. Çünkü bu dünya senin varlığınla daha güzel.